Buenos días. Saat sabah 7. Ufak ufak tezgahlar açılmaya başlanmış. Burası eski Santa Ana pazarı. Halen Santa Ana'dayım. Burada bir volkan var. Ilama Tepek diye geçiyor. Santa Ana volkanı olarak da geçiyor. Bugün oraya çıkacağım bir aksilik olmazsa. Ama şimdi otobüs terminali var. Oraya yürüyorum. Oradan bir otobüse binmem gerekiyor. Sadece 7.30'da varmış otobüs. Yani 7.30'da buradan kalkıyor. Bir tane ulusal park var. Cerro Verde isminde, yani Yeşil Zirve isminde. Oraya götürüyor sizi. Oradan da işte yürüyüşe başlıyorsunuz. Önce otobüs terminaline gidelim. Otobüsümüzü kaçırmayalım. Bilerek erken çıktım biraz. Çünkü bir 15-20 dakika yürüyüş mesafesinde hostelime. Otobüs terminaline geldim. Terminal burası. La Vencedora. Hola, buenas. Dayı pompalıyla bekliyor. ¿Cómo estás, señor? ¿Está para Santa Ana, Volcano? Cerro Verde, Volcano. Sí, Cerro Verde, sí. Gracias. Ticket. Gracias. Ha, buradan da biletimizi alalım. Hola, buenos días. Una boleta, porfa. Pedro abiyle tanıştık şimdi. 2 saat sürüyormuş yol. Bileti aldım. Şöyle bir bilet verdi. Abi 70 cent. Birazdan kalkacak otobüsümüz. Bir daha göstereyim de şöyle. Yazıyor zaten. Buradan Santa Ana Parque Cerro Verde yazıyor. Aha da bu şirket. Şöyle sokağa da göstereyim. Ola ki gelen olursa rahatça. Hola, buenas. Rahatça bulsun. Ben yine haritadan koyarım nerede olduğunu. Buenos días. Gracias. ¿Cómo estás? Bolitos mix. Chicago Bull. Ah, Chicago Bulls. Michael Jordan. İyi. Chicago Bull. Abiler içmiş biraz. Gracias, señor. Buen día. Gracias igual. Alkol. İçeride şeyler var. İçeride müzik var, o yüzden giremiyorum telif yerim diye. İçeride su, çerez, merez bir şeyler alabilirsiniz. Yürüyüşe çıkmadan yanınıza 2 litre su alın diyorlar. İşte yürüyüş ayakkabısı vesaire, çikolata, mukulata, atıştırmalık. Birazcık zorlu bir yol olduğunu söylüyorlar ama bakacağız. Güneş olduğu için birazcık zorlayabilir tabi. Yorar yani güneş. Gracias, señor. Otobüsümüz bu. Buenos días. Şöyle nereye çökelim? Şuraya çökelim. 2 saat sürecekmiş yol. Daha sonrasında Ulusal Park'ın girişine geleceğiz. Oradan da artık yürüyüşümüz başlayacak. Şöyle. Koltuğun yüksekliğine baksanıza. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum ha, bak. Aslında bir yandan değil, şöyle kafayı koy uyu ama ön gözükmüyor. Yolu görmem lazım benim ya. Disculpen la molestia. Mire, llegando a esta área venimos un nicaragüense y 2 hondureños que venimos en las funciones de esta pandemia. Saatlik yolculuğun ardından otobüs bizi burada bıraktı. Burası yürüyüş yolumuzun başlangıcı. Abi bir şeyler diyor ama bilmiyorum, anlayamadım. Burada ödemeye başlıyoruz galiba. Birkaç yerde giriş ücreti ödememiz gerekiyormuş. Bu arada Couchsurfing'den birkaç kişiyle tanışmıştım. Onlarla beraber yürüyeceğiz. Dur bakalım ödeyelim, ne kadar ödeyeceksek. Gracias. Kişi başı 50 cent ödedik.
Sağ olsun bu çift ödedi bizim adımıza. Şimdi yürüyüşümüze başlıyoruz. İleride bir yerde bir de giriş ücreti ödeyeceğiz ama birazcık yürümemiz gerekiyor galiba orası için. Ama burada araba park yeri var. Araçla da gelebilirsiniz. Araç kiralayan çok oluyormuş buralarda. Aracınızı buraya park edersiniz. Buradan yürüyüşe başlarsınız. Dediğim gibi Couchsurfing'de tanıştık. Beraber dördümüz yürüyeceğiz. Yürüyüş yolunun başlangıcı gayet güzel bir manzarada devam ediyor. Bilet alacağımız yere geldik. Yabancılar 6 dolar giriş ücreti veriyorlar ulusal parka. Bir de tur rehberi. Hola. Tur rehberi almanız gerekiyor. Zorunlu. Acá va a cancelar lo que son 3 nacionales y 6 extranjeros. Y un nacional. 21 le son. Un nacional. 12, lo nuestro es 8 de vuelta. Seleccionaron algunos y para Bilet satılan yerde bir sürü kuş çeşidinin fotoğrafını koymuşlar. todo eso llegó allá. İsimlerini bir de hangi türe ait olduklarını yazmışlar galiba. Baksanıza bir sürü var ha. Ya lo volvieron obligatorio. Buradan bileti aldık şimdi. Kişi başı 6 dolar. 1850 metredeyiz. Kaça çıkacakmışız? 2381 metreye çıkacakmışız. Bu arada tur rehberi zorunluymuş. 3 dolar da tur rehberine ödedik. Ne yaptı? 9 dolar. 50 sentte girişte ödemiştik. 9,5 dolar. Burası giriş. Burada ücretleri ödüyorsunuz. Günahınızı veriyorsunuz. Şimdi buradan yürüyüşe başlayacağız. Ha, ileride bekliyor tur rehberi. Hola, buenas. Agua. Gracias. Que tenga buen día. Gracias. Çantayı kontrol ediyorlar girişte. Ne sokabiliriz ki içeri? Herhalde ateş yakmak yasak yukarıda. Onunla ilgili mi bir şey baktı acaba? Bilmiyorum valla. Tur rehberi beklemeden gitti, bastı gitti ha. Ulan insan bekler lan. İnsan bir bekler, bir grubu toplar, bir kendini tanıtır. Ne kadar sürecek, ne kadar yokuş var, ne kadar zorlu. Bir bilgi verir ya. Bastı gitti herif. Neyse başladık yürüyüşe. Göreceğiz artık kaç saat süreceğini. Bu arada yanıma 1,5 litre su aldım. İşte fındık, fıstık, kuru üzüm falan aldım. Sabah da elma alıp yemiştim kahvaltı olarak. Bir de ceket aldım. Şey diyorlar, bazen yağmur yağabiliyor ya da çok rüzgar oluyor. Bir rüzgarlık bulundurun yanınızda diyorlar. Onun dışında şapka aldım, güneş kremi aldım. Güneş kremi de sürdüm bu arada hostelden çıkmadan. Bunlar var yanımda. Bilgilendirici bir tabela var ama sadece İspanyolca yazmışlar. Sí, es que me estaba confundiendo con el perro que estamos aquí. Sí, está genial su trabajo porque a veces no tienen trabajo. De que, ¿sabes? Claro, tengo un año y medio con paro. Que tienes que monitorear y que el alimento no esté fuera. Çiçeğin içine adını yazmış. Dallamalara bak. Ondan ne istedin ya? Bizim grup lak lak yaparak grubun en arkasında yürüyor. Yavaş yavaş takılıyoruz. Öndekilerin de çok hızlı gittiği söylenemez. Grup rehberine sordum. Dedim ki hani hızlıdan ben çıksam olur mu? Hani elimde harita var. Yolu bulurum, her türlü problem olmaz. Yok dedi, grupla beraber çıkman gerekiyor dedi. Şimdi açıklama falan yapıyor bazı yerlerde. Onu söyledi. Hani açıklama yapacağım bazı yerlerde falan. Yapıyor İspanyolca. Bize başta şey demişlerdi. Grup rehberleri İngilizce biliyor demişlerdi girdiğimizde. Sorduk. Yok dedi, bilmiyorum dedi. İspanyolca yapıyor anladığımız kadarıyla. Yani grubun çoğu zaten Avrupalı. Ben de hiç kasmıyorum, en arkada takılıyorum öyle. Baksanıza şöyle bulutlar gelmeye başladı. Sis çöküyor ufak ufak. Y por lo que veo el clima, no vamos a ver el lago tampoco. ¿No?
Yolun bu kısmından sonra bu tarz kayalıkların üstünde yürüyecekmişiz. Ufak ufak yukarı tırmanmaya başladık. Şu karşıda bir tane daha volkan var. Pasifmiş ama o. Bizim çıktığımız aktif. Ne haber lan? Vamos. Bizle beraber geliyor. El Salvador'da 23 tane volkan varmış. Bunların birçoğu aktif. Ama en aktifi ve en yükseği şu an çıktığımız Santa Ana volkanı. Göç ediyor gibiyiz ya. Kalabalığa bak. Yükselmeye başladık. Şöyle kayaların üstünden çıkıyoruz. Manzara izleme noktasında insanlar fotoğraf çekiliyorlar. Bayağı bulut var ama ya. Şu karşıdaki volkan da kayboldu. Tırmandığımız yer full böyle kaya. Kalabalık grup olduğu için yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Hakikaten hiç yorucu bir trekking değil ya. İnternette yorucu falan yazıyordu da grupla gidince yavaş gidiyorsunuz ya, çok kolay yaparsınız yani. Ama havadan da şansımız var çünkü güneş yok. Güneş olsa o birazcık yorardı, bak o konuda yazanlar haklı. Neden güneş yok? Çünkü ben güneş kremi sürdüm. Genelde öyle oluyor. Güneş kremi sürünce hiç güneş çıkmıyor. Ha, burası da krater işte. Oh oh oh, kalabalığa bak. Kaç tane grup var orada. Bizim grup nerede bilmiyorum valla. Baktım yavaş yavaş yürüyorlardı. Bastım çıktım yukarı. Neredeler bilmiyorum. Daha onlar anca gelir. Gidelim de iki fotoğraf çekelim, video çekelim ya. Çünkü kaç dakika yukarıda bekliyorlar, hiçbir fikrim yok. İşimi garantiye almam lazım. Evet dostlar, İlame Tepe'in Santa Ana volkanının zirvesine çıktık. Bu da krater gölü. Mis gibi sülfür kokusu geliyor vallahi, çürük yumurta kokuyor. Şuradan çıkan dumanı görüyor musunuz? Bak, gazlar çıkıyor, zehirli gazlar. Sülfür gazıydı galiba, şu aşağıdan da çıkıyor. Bu krater gölü zehirli diye biliyorum ben. Hatta şurası baksana, sapsarı şu kısım. Büyük ihtimalle aşağı insek bu zehirli gazlardan belki de suya dokunsak filan hayatımızı kaybederiz. O yüzden birazcık tehlikeli aşağı kısım. Burada çok vakit geçirmeyin diyorlar çünkü gaz kokusunu alabiliyorsunuz. Belki bir zararı vardır yani, net olarak bilmiyorum onu. Aha da krater burası. El Salvador'daki en meşhur yerlerden bir tanesi. En aktif volkan ve en yüksek volkan. 2381 metredeyiz. Burası ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ulusal Park'ın girişine 6 dolar veririm. Hiç önemli değil. İstesinler 10 dolar da veririm. Hiç önemli değil. Ama turu zorunlu yapmasınlar. Hakikaten tur rehberine ihtiyacınız yok çünkü. Yani o 3 dolar, verdiğiniz 3 dolar hakikaten boşa gidiyor. Yani vaktinizi çalıyorlar, çok yavaşlar. Turla ayak uydurmak zorundasınız gruba. Çok yavaş gidiyorlar. Bir. İkincisi, tur rehberlik bir durum yok. Patika belli ve çok zor değil. Bir tehlikesi de yok. Sadece buraya bir görevli koyarsın, tamam mı? Değişimli bir görevli koyarsın, atıyorum. 2 saat o durur, 3 saat başkası durur. Hani insanlar aşağı kayıp düşmesin. Ona bir şey demem.
Fiyatı arttır, tur rehberini kaldır, herkes kafasına göre çıksın. O birazcık saçma geldi bana açıkçası. Onun dışında manzaramız gayet güzel. Baksanıza renklere. Siyah, sarı, kahverengi, kırmızı. Bir sürü farklı toprak var. Yani farklı toprak mı diyeyim, farklı mineraller var ha. Toprağın içinde farklı mineraller var, onlar renk veriyor. Bak şu tarafta bir toprak kayması olmuş. Gayet güzel bir rengi var ya Krater Gölü'nün. Ama işte zehirli. Burası aktif bir volkan. 2005 yılında en son patlamasını gerçekleştirmiş. 2 kişi hayatını kaybetmiş. Araba büyüklüğünde kayalar fırlatmış patlamada. Lav filan fırlatmış sanırım. Çevre köyler hep boşaltılmış. Birkaç kişi de yaralanmış ama 2 kişinin hayatını kaybettiğini okumuştum. En son patlama 2005'te. Ondan sonra bir patlama gerçekleştirmemiş. Baksanıza kalabalığa. Oh oh oh. Hava sıcak değildi, o yüzden çok daha rahat yürüdük. Normalde karşı tarafta da bir volkan var, görmüştük ya. O volkan şu an gözükmüyor. Sis çöktü diğer tarafa. Ufak ufak sülfür kokusunu, çürük yumurta kokusunu alabiliyorum buradan. İlk volkanım El Misti'ydi. Orada bayağı sülfür kokuyordu ya. Çürük yumurtayı kratere daha varmadan almaya başlıyordunuz. İkinci volkanım Tungurahua. Orada hiçbir koku almıyordum ama sıcacıktı, yer sıcacıktı. Üçüncü volkan Akatenango, orası zaten pasif. Oradan Fuego'yu izlemiştim ama olmuyordu orada. Hani Fuego'da şansımıza bir erupsiyon diyeceğim. Neydi? Patlama. Bir lav patlaması ya da işte duman patlaması vesaire hiçbir şey göremedim maalesef. Ya gördüm de çok hafif gördüm yani. Öyle istediğim bir patlama yakalayamadım. Ama burası da 4. volkan. Bunun da kraterinde göl var. Oh, come on son, I need you. Herkes oturdu bir şeyler yiyor. Erzaklarını tüketiyorlar. Şuradan sonraya geçmek yasakmış. Burada sis geliyor, çöküyor. Duman zannettim yani, şuradan çıkan dumanlar zannettim. Sonra ya belli bir alanda takılabiliyorsunuz burada. Volkana şuradan son bir kez bakalım, artık ayrılma vakti dostlar. Aşağı 1 saatte ineriz dedi tur rehberi. Çünkü kalabalık, bayağı bir kalabalık var. Ufaktan inmeye başlayacağız. Saat 1'de Santa Ana'ya giden otobüs varmış. Onu yakalamak istiyor grup tabii doğal olarak. Ola. Eğer onu kaçırırsak, bu arada buradan alışveriş yapabileceğiniz, dondurma alabileceğiniz abilerimiz var. Ne diyordum? Eğer 1'deki otobüsü kaçırırsanız 4'te otobüs varmış. 4'ü de yakalamaya gerek yok. Saat 1'dekiyle gidelim. Artık veda vakti. 4. volkanımdı. Güzeldi. Tatlı bir volkandı. Yani ilk defa bir volkanın içerisinde göl gördüm. O yüzden farklı oldu. Burayla ilgili bir şey de okumuştum. İnternette bir bilgi de okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Severek okuduğum bir tane kitap vardı. Hakikaten böyle 2 kere falan okuduğumu hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Küçük Prens isminde. Okuyanlar hatırlayacaktır. Zaten ince bir kitap ama şeyi güzel. Size verdiği ders güzel yani. Ana fikri güzel. O kitapta aktif volkanlar vardı. Yazar Santa Ana'dan ilham alarak yaratmış o aktif volkanlardan birini. Öyle bir şey okudum internette. Tabii internette yazan her şey doğru olmadığı için bunun doğruluğu ne kadar güvenilir bilmiyorum. Bizim grup yok. Şimdi basıp gitsem olur aslında ya. Da bizim Couchsurfing'teki çocuklar ayıp olur işte. Onlar nerede acaba? Bu arada 1 saatte çıktık. 1 saat 10 dakika gibi bir sürede çıktık. Daha da hızlı çıkarsınız tek gelirseniz, eminim yani. O kadar zorlayıcı, gözünüzde büyüteceğiniz bir yol değil. Sanki hicret ediyoruz bir yere, baksana gruba.
Hicret. Toprağın rengi ne güzel ya. Şu sarı çizgilerin hepsi rotayı belli ediyor. Kaybolmanızın imkanı yok. Yo estoy bien concentrada como con la respiración. No pensarme tanto. A veces como climatizar, Saat tam 1. Bakalım söyledikleri saatte gelecek mi? Yoksa geçti mi? Yoksa gecikecek mi? Umarım biraz gecikir de yakalarız ya. Durduk yere bir de otostopla uğraşmayalım. Hola, buenas. ¿Para el bus? Sí, ya va a bajar, entre 10 minutos baja. 3 minutos, ok. 10. Ah, 10. Oh, ok, gracias. 10 dakikaya gelecek dedi abi. Güzel. Santa Ana'ya giden otobüs 248 numara. Zaten üstünde Santa Ana Cerro Verde yazıyor. Çok klas ha otobüsler. Bayağı konforsuz ama klas. Hola, buenas. Gracias. Şuraya çekelim ya, önde gidelim. Fiyat şurada yazıyor, 70 cent. 70 cent'e gelmiştik, 70 cent'e dönüyoruz. Buraya gelirken otobüsün sağ tarafında, şu an oturduğum kısmında oturmak gerekiyor. Çünkü gölü görebiliyorsunuz yakınlarda bir yerde. El Salvador'un en büyük göllerinden biri var. Çekmeye çalıştım ama çok gözükmüyor, ama aralardan bazen görebiliyorsunuz. Şimdi solumuzda kalacak. Şuradan bir yerden görürüm ben ama kamerada çok çıkmaz. Şurada kalıyor. Ben aslında oraya gidip kamp yapacaktım ama birkaç kişi şey söyledi bana. Kamp yapılmıyor orada dedi, boşuna gitme dedi. Konaklayabileceğiniz pansiyon tarzı yerler var. Keza burada da konaklayabileceğiniz pansiyon tarzı yerler var. Oralarda kalabilirsin dedi bana ya bunu söyleyen. Dedim ki ben kamp istiyorum, yani kamp yapmak istiyorum. Konaklama beni sarmaz abi. Kamp yoksa ben yokum. O yüzden vazgeçtim oraya gitmekten. Şehre döndüm. Şöyle bir restoran buldum. Kapanmaya yakın yakaladım. Şöyle bir tabak söyledim kendime. Pilav var. Tavuklu, sebzeli değişik bir şey var. Tavukla sebzeyi birleştirip kızartmışlar. Yanında salata var ve tortilla var. Şu garip geldi ya. Bu abla açıkladı ama tam olarak anlamadım. Birazcık garip geldi. Güzel oluyor dedi. İyi dedim, onu ver bari madem. Şöyle kamerayı ayarlayalım. Tadına bakalım nasılmış. Kupuseri'yi aradım da 3-4 tane buldum. Hepsi saat 5'te açılıyormuş. Daha 2-2,5 saat var. Şöyle bir tavuk parçası. Üstünde sos ve sebze var. Fasulyeli pilav bu da. Siyah fasulyeyle pilavı harmanlamışlar. Güzel. $3 burası. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Ben şimdi karnımı doyuracağım. Sonrasında hostaya geçeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız ben video paylaştığımda haberiniz olur. Böylelikle video paldığım an izlemiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum.